Google Patents, dünyanın dört bir yanındaki patentleri ve akademik teknik dokümanları tek arama motorunda toplayan, ücretsiz erişilebilen bir patent araştırma platformudur. Ara sıra girip baktığım bir yerdir. Çok ilginç şeylere rastlayabiliyorsunuz. Geçenlerde yine çok enteresan bir şey buldum. 1963 yılında alınmış bir patent. Santrifüj kuvvetiyle çocuğun doğumunu kolaylaştırmak için kullanılan cihaz ismiyle alınmış. PDF indirip incelediğimde şok oldum. Bu alet ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kocaman bir insan santrifüjü. Dönme dolap gibi bir şey. Dünyanın bir yerinde biri gerçekten de acaba doğum sırasında anneye biraz dışarı doğru G kuvveti uygulasak iş kolaylaşır mı diye düşünmüş. Ve bunu sadece düşünmekle kalmayıp tüm detaylarıyla 4 sayfa teknik çizimle birlikte resmen patentlemiş. Belgeden anlaşıldığı kadarıyla sistem şöyle çalışıyor. Anne merkez noktasına başa gelecek şekilde özel bir sedyeye bağlanıyor. Sedyede ayak sabitleme pedallarından uyluk tutucularına, karın bölgesini dışa doğru kaymaktan koruyan bir metal yarım korseden tut da gövdeyi sabitleyen kayışlara kadar her şey var. Her şey santimetre hesabıyla tasarlanmış. Çünkü kadın burada sabit duracak, bebek ise dönmenin yarattığı kuvvetle öne doğru desteklenmiş olacak. Ve alet dönmeye başlıyor. Hız arttıkça hem anne hem bebek G kuvvetine maruz kalıyor ama sistem annenin vücudunu tamamen kilitlediği için bu kuvvet doğrudan fetüse doğru yöneliyor. Patent metninde açıkça şöyle yazıyor. Modern kadınlar ilkel toplumlara kıyasla daha az fiziksel güç kullanıyor. Bu nedenle doğumda gerekli kas kuvveti yetersiz kalabiliyor. Bu yüzden mühendislik çözümü daha çok kas gücü değil, daha çok G kuvveti. Şimdi burada peki çocuk nereye gidiyor diye sorabilirsiniz. Onu da düşünmüşler. Bebek çıkarken bir yere fırlamasın diye annenin bacaklarının arasında esnek bir ağ var. Ağa düştüğü anda patenti yazanların ifadesiyle ağ ağırlığa tepki vererek bir tetik mekanizmasını harekete geçiriyor ve cihaz otomatik olarak duruyor. Yani sistem şöyle işliyor. Bebek geldi, ağ aşağı basıldı, düğme tetiklendi, motor kapanıyor. Bu kadar mekanik bir doğum tasavvuru. Hatta aşırı hızlanmayı önlemek için cihazın tepesine bildiğim buharlı trenlerdeki gibi bilyeli bir hız regülatörü yerleştirmişler. Eğer cihaz güvenli sınırın üzerinde dönmeye başlarsa otomatik olarak motoru kesiyor. Şaka gibi değil mi? Ama tarihte bunun gibi alınmış daha pek çok absürt ya da ilginç patentler var. Ne dersiniz? Birlikte bunlara biraz bakalım mı? Hadi gelin öyleyse. Bu arada 600 bin olmamıza çok az kaldı. Yeni yıla girmeden 600 bine ulaşabilmem için abone olup bir adet de beğeni bırakırsan çok memnun olurum. Girişte kısaca değindiğim patenti biraz daha açmak isterim ama sen bir sonraki adıma geçmek istiyorsan zaman damgalarını kullanabilirsin. 1963 yılının Ocak ayında George ve Charlotte Blonsky çifti kendilerine göre devrim niteliğinde bir icat için patent başvurusu yaptı. Maden mühendisi olan George, kendisi baba değildi ama çocukları severdi ve insan türünün çoğalmasını hızlandırmak isteği açıktı. Bu amaçla Blonsky çifti santrifüj kuvvetiyle doğum kolaylaştırma cihazını önerdiler ve 3.216.423 numaralı ABD patentini aldılar. Patent başvurusu cihazın amacını ve çalışmasını şu şekilde tanımlıyordu. Doğal anatomik koşullar nedeniyle fetüsün dar vajinal duvarları itmek, rahim ve vajinal yüzeylerin sürtünmesini aşmak ve çocuğun doğmasını engelleyen atmosferik basınca karşı koymak için önemli bir ivme kuvveti uygulanması gerektiği bilinmektedir. Tüm ilkel halklarda olduğu gibi kas sistemi tamamen gelişmiş ve hamilelik boyunca bol miktarda fiziksel efor sarf etmiş bir kadının durumunda doğan normal ve hızlı bir doğum için gerekli tüm donanımı ve gücü sağlar. Ancak doğumda gerekli kasları geliştirmek için genellikle fırsatı olmayan daha medeni kadınlarda durum böyle değildir. Bu arada kullandığı ilkel ve medeni kavramların da çirkinliği gözünüze çarpmıştır. Buluşa göre anne ve fetüsü, annenin çabalarını desteklemek ve tamamlamak için yönlendirilen bir merkez kaç kuvvetine maruz bırakabilen, döndürülebilir bir cihaz sağlamaktadır. Böylece bu merkez kaç kuvveti ve annenin çabaları, direnç kuvvetlerinin etkisini aşmak ve çocuğun doğumunu kolaylaştırmak için birlikte hareket eder. Blonsky'ler yatırımlarını dünyaya tanıtmayı başaramamışlar. Şimdi bebeği annenin rahminden G kuvvetiyle karşıdaki fileye şut çeker gibi çıkarmak tabii çok komik bir olay ve neden başarısız olduğunu anlamakta zor değil ama ben yine de işin şakasını bir yana bırakıp ciddi olarak da inceledim bu olayı. Bu icadı bilimsel açıdan ciddi bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda ortaya çıkan tablo oldukça net. Cihazın temel fikri olan dönme kuvvetiyle bebeği dışa doğru itmek fizik yasaları açısından mümkün ama doğum gibi çok adımlı, karmaşık ve hassas bir biyolojik sürece uygulandığında tamamen tutarsız hale geliyor. Çünkü doğum sadece bir şeyi dışarı doğru itme meselesi değil. Rahmin kasılma ritmi, bebeğin baş pozisyonu, pelvik bağ dokularının gevşeme daralma dengesi ve annenin bilinçli katılımı gibi çok kritik faktörler var.
Bakmayın öyle tuhaf tuhaf. Ben de araştırıp öğrendim bunları. Nereden bileyim, çocuk doğum uzmanı değilim. Neyse efendim, yüksek G kuvveti altında anne fizyolojisi bozulur. Pilotlarda bile 6 ila 8 G'de görülen bilinç bulanması, kan basıncı düşmesi, görme kaybı gibi etkiler burada doğrudan devreye girer ve annenin doğum yapması bir yana ayakta kalması bile zorlaşır. Aynı kuvvet fetüse de biner ve kafatası basınç dengesini bozarak ciddi travma riskleri oluşturur. Patent tüm kuvvetin doğru yönde ilerleyeceğini varsaymış. Ama pelvis 3 boyutlu bir yapıdır ve dokular G altında öngörülemez şekilde yer değiştirir. Yani model gerçeği yansıtamaz. Bilim dünyasında bu patent genellikle teoride ilginç ama pratikte imkansız olarak değerlendirilmiş. Çünkü riskleri potansiyel faydasından kat kat büyük. Doğumun doğal koordinasyonunu tamamen bozar, etik açıdan kabul edilemez bir ortam yaratır ve hiçbir doğum uzmanı böyle bir şeyi denemeye gönüllü olmaz. Bu yüzden cihaz hiçbir zaman prototip aşamasına bile geçmeden tarihin en absürt patentleri arasında yerini almış. Gelelim bir diğer ilginç patentimize. Kedileri koşmaya zorlamak için tasarlanmış Kedi Motivasyon Çarkı adlı bu patent, sahibinin kedilerin psikolojisini fazla iyimser yorumlamasından doğmuş tuhaf bir girişim. Dev bir hamster çarkını andıran bu düzenekte amaç, kedinin adımını atar atmaz içgüdüsel şekilde koşmaya başlaması ve böylece obezite sorununa çare bulunmasıydı ama tabii ki gerçek hayatta kediler ne fizik yasalarıyla ne de mühendislik hevesiyle çalışır. İstemezlerse 1 santim bile kıpırdamazlar. Cihazın en büyük sorunu da tam olarak buydu. Patent çizimleri kedinin çarkın içine girip keyifle egzersiz yapacağını varsayıyor ama uzmanlar kedilerin zorlayıcı döngüsel hareketlerden rahatsız olduğunu, hatta kapalı çarkların stres yaratabildiğini belirtti. Dolayısıyla cihazın kedi sağlığına çare olma iddiası daha doğmadan çökmüş. Ayrıca kullanıcı deneyimi açısından da trajikomik bir durum var. Patent, kedinin çarka nasıl gireceğini, neden orada kalacağını veya daha önemlisi niye koşmaya devam edeceğini hiç açıklamıyor. Davranış bilimini tamamen yok sayıp, çarka binen kedi otomatik koşar gibi bir mantığı temel almış. Sonuç olarak bu icat kağıt üzerinde sportif, pratikte ise bizim yer yer bu gezegenden bile olmadıklarını düşündüğümüz kedilerin alaycı bakışları altında tarihin absürt patentlerinden biri haline gelmiş. Çünkü teknoloji istediği kadar motive etmeye çalışsın, kediler dünyasında gerçek güç her zaman kedilerdir. Baby Cage, 1922. Pencere dışına asılan bebek kafesi olarak bilinen bu patent, şehir yaşamında çocuklara temiz hava sağlamak gibi aslında iyi niyetli bir amaçla ortaya çıkmış olsa da çözümü o kadar uç noktadaydı ki bugün baktığımızda hem tüyler ürpertici hem de inanılmaz derecede komik bir görüntü oluşturuyor. Çünkü icat apartman dairesinin penceresinden dışarı doğru sarkan metal bir kafesin içine bebeği yerleştirip göğe doğru uzatmayı öneriyordu. Patent sahibi bu yapıyı tamamen güvenli, havadar ve sağlıklı bir alternatif olarak sunarken gerçekte 10. katın üzerindeki rüzgar yükü, metal yorgunluğu, bağlantı noktalarının dayanımı gibi kritik mühendislik detaylarını hesaba katmamıştı. Ayrıca bebeğin dışarıdaki gürültü, sıcaklık değişimleri ve kuş gibi canlılara maruz kalacağı düşünülmemişti bile. Bilimsel açıdan değerlendirildiğinde tasarımın en zayıf noktası güvenlik faktörünün neredeyse sıfıra yakın olması. Çünkü pencereden dışarı taşan bir kafesin düşme riskini telafi edecek herhangi bir yedek sistem veya çift at koruma mekanizması yoktu. Uygulamadaysa toplumun tepkisi en az mühendislik eksikleri kadar etkili oldu. Kimse bebeğini gökyüzünde sallanan metal bir kutuya emanet etmek istemedi. Haliyle Baby Cage tarihin iyi niyetle kötüleşen patentlerinden biri olarak kaldı. Gun Umbrella. Casus filmlerinden fırlamış gibi görünen bu silahlı şemsiye patenti, sahibinin hem yağmurdan korun hem de gerektiğinde ateş et düşüncesiyle geliştirdiği son derece ilginç ama bir o kadar da tehlikeli bir icattı. Çünkü patent, sıradan bir şemsiyenin gövdesine gizlenmiş tam işlevli bir ateşleme mekanizması içeriyor ve tetik, sap kısmına entegre şekilde tasarlanıyor. Kağıt üzerinde bunun gizlilik ve kendini savunma açısından zekice bir çözüm olduğu iddia edilse de pratikte işin rengi tamamen değişiyor. Ateşli silah güvenliği, şok absorpsiyonu, geri tepme kontrolü, namlu ısısı gibi kritik detaylar hiçbir şekilde düşünülmemişti. Dahası yağmurda kayganlaşan bir sapı tutarken yanlışlıkla tetik çekme ihtimali bile kullanıcıyı korumak yerine doğrudan riske atan bir faktördü. Ayrıca bir şemsiyenin ağırlık merkezi ve taşıma dengesi silah mekanizmasıyla bozulduğunda hem şemsiyeyi düzgün taşımak zorlaşır hem de nişan alma kabiliyeti neredeyse imkansız hale gelir. Bu yüzden Gun Umbrella hiçbir zaman yaygınlaşamadı. Çünkü gizli silah tasarlamaya çalışırken ortaya hem kötü bir şemsiye hem kötü bir silah çıkmıştı. Anti-Masturbation Devices, 1890 ila 1930. Dönemin ahlaki paniğinden doğan bu mekanik engel koyma patentleri, bugün okunduğunda hem rahatsız edici hem de absürt bir karışım gibi görünen tarihi icatlardan biri. Çünkü bu cihazlar bireyin gece uyurken veya yalnız kaldığında istenmeyen davranışlarda bulunmasını engellemek amacıyla tasarlanmış metal kemerler, kilitli aparatlar ve baskı mekanizmaları içeriyordu.
patent sahipleri bu düzenekleri tamamen tıbbi ve ahlaki bir çözüm gibi sunmuş olsa da tasarımlar anatomiyi, insan psikolojisini ve temel sağlık gereksinimlerini neredeyse hiç hesaba katmıyordu. Sert metal yüzeylerin genital bölgeye uzun süre temas etmesi, doku hasarı, enfeksiyon ve kan dolaşım sorunları yaratabiliyorken bazı modellerdeki baskı çubukları yanlış hareketlerde ciddi yaralanmalara bile yol açabilirdi. Bu cihazın temel varsayımı baştan hatalıydı çünkü insan davranışını mekanik engellerle düzeltmeye çalışmak sürdürülebilir veya sağlıklı bir yöntem değildi. Ayrıca ne yapıyorsunuz oğlum? Half-Life'daki Combine ırkı gibi bir disiplin rejimi mi kuruyorsunuz? İnsan dediğim biyolojik bir varlık. Böyle aparatlar takınca cyborg'a evrilmiyor ki. Kullanıcı deneyimi açısından da bu cihazlar hem acı verici hem de sosyal açıdan travmatik olduğu için pratikte hiçbir zaman yaygınlaşmadı. Bugün bu patentlere baktığımızda dönemin toplumsal kaygılarının teknolojiye nasıl yön verebileceğinin çarpıcı bir örneğini görmüş oluyoruz. Mühendislik açısındansa insan bedenine ve psikolojisine tamamen yabancı yaklaşımların nasıl kolayca tarihin en absürt icatları listesine kayabildiğinin ibretlik bir kanıtı durumundalar. Dehydrated Water Can, susuz su ya da halk arasında bilinen adıyla dehidrasyonlu su kutusu patenti tarihin en ironik icatlarından biri. Çünkü patent sahibi acil durumlarda taşınması kolay olsun diye suyu sudan ayırıp kutuya koymayı öneriyor. Ardından da kullanıcıların içilebilir su elde etmek için su eklemesi gerektiğini söylüyor. Yani icadın çalışma prensibi şu: su elde etmek için önce suyu bul, sonra kutuya dök. Elbette bunun pratikte hiçbir anlamı yok. Patent metninde bu ürünün büyük lojistik kolaylık sağlayacağı belirtiliyor ama bilimsel olarak bakıldığında suyu dehidre etmek diye bir şey zaten yok. Suyun özü sudur. Geriye kalanı sadece boş bir kutudur. Bu patentin absürtlüğü de buradaydı. Kimse böyle bir ürünü gerçek hayatta kullanmayı düşünmez. Çünkü içine su koyunca su oluyor zaten. Motorized Ice Cream Cone, 1999. Dondurmayı yerken kolunu yormak istemeyenler için tasarlanmış bu motorlu dondurma külahı patenti, konfor arayışının mühendislikle tuhaf bir şekilde buluştuğu örneklerden biri. Cihaz alt kısmındaki küçük bir elektrik motoruyla dondurmayı sizin yerinize döndürerek her yeri eşit oranda yalayabilmenizi hedefliyordu. Ama neticede dondurma yemeği keyifli bir an olmaktan çıkarıp refleks testi gibi bir şeye dönüştüren faydasız bir alet olmanın ötesine geçemedi. İnsan bileği doğal olarak dönebilir. Üstelik bunu yaparken enerji harcama miktarı neredeyse sıfırdır. Dolayısıyla motor gücüyle desteklemeye gerek yok zaten. Dondurmayı da bir zahmet insan gibi ye yani. Onun da aleti olmayıversin. Daha bunun gibi yüzlerce örnek var ama videonun da bir sonu var. Absürt patentlerin dünyasında dolaşırken fark etmişsinizdir. İnsan hayal gücü bazen öyle bir noktaya ulaşıyor ki bazen devrim niteliğinde bir sonuca, bazen de işte böyle insanı güldüren bir noktaya varıyor. Birileri ya şöyle bir şey olsa diye düşündüğü için ilerliyor teknoloji sonuçta ama aynı zamanda bu tuhaf icatlar bize yaratıcı olmanın her zaman da mantıklı olmak anlamına gelmediğini gösteriyor. Umarım bu yolculuk size hem keyifli hem de şaşırtıcı bir pencere açmıştır ve bu tuhaflıklar turu sizi de benim kadar eğlendirmiştir. Her zaman ciddi konular konuşacak değiliz. Eğer bu tarz konuların da devamını görmek istiyorsanız bir adet beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdilik benden bu kadar. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.